Nihayet Encore Team olarak sizinle tanışma fırsatı bulduk. Uzun zamandır bu projenin üzerinde düşünüyorduk ve planlıyorduk. Bugüne kısmetmiş. Öncelikle çok sevinçli ve heyecanlı olduğumuzu belirtmek isterim. Kanalımızda elektronik ve teknoloji ile ilgili birçok ürün ve konu yanında kendimizle, faaliyetlerimizle ve akıllı ev otomasyon sistemleriyle ilgili de birçok açıklayıcı ve bilgilendirici videolar üretip siz değerli takipçilerimizle paylaşmayı düşünüyoruz. Üzerinde ciddi uzmanlık ve birikime sahip olduğumuz akıllı ev otomasyonu ve evlerde uygulanan elektronik sistemler ile ilgili toplumumuzda maalesef bir algı oluşmamış olduğunu ya da oluşan algının da çoğunlukla yanlış olduğunu üzülerek fark ediyoruz. Mesela bana sosyal çevremde ya da yeni tanıştığım kişilerin yaptığım işi sorduklarında anlatırken çektiğim zorlukları bir bilseniz. Sormasalar daha iyi yani. Ne kadar basit bir dille anlatmaya çalışsam da ilk etapta yanlış örnek vererek anladığını ispat etmeye çalışanlar da olmuyor değil. Yani şimdi çanak anten mi kuruyorsunuz? Ben de en sonunda çareyi cep telefonundan evindeki elektrikli ve elektronik her şeyi yönetebiliyorsun demekle buluyorum. Bu sefer de cevap nasıl yani? Zaman içerisinde bu algı eksikliğinin de giderilmesine de katkı sunmak istiyoruz. Akıllı ev sistemleriyle ilgili şöyle ya da böyle ilgisi olan herkese genel olarak faydası olacak önemli bir konu. Ve inşallah biz de bu konuda bir katkı sağlarız. Tabii bu noktada internet dünyasını oluşturan bireylerin, yani siz değerli izleyicilerimizin bizi takip edip yayınlarımızı beğenmesi bize güç ve enerji verecek. Kendimi de kısaca tanıtmam gerekirse adım Hüseyin Pala. Uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim ve hem eğitimim hem de iş tecrübemin ve kariyerimin tamamı bu meslekte geçti. Mesleki bilgim ve tecrübem hakkında oldukça iddialıyım ve kendime güveniyorum. Şimdi gelelim ilk videomuzun konusuna. Önde gelen akıllı ev otomasyonu global üretici firmalarından biri olan Control4, aylardır üzerinde ciddi tanıtım yaptı. Üstelik de ben bu kadarına ilk defa şahit oluyorum. Bütün dünyadaki Control4 bayileri ve kullanıcıları da daha ürün çıkar çıkmaz sosyal medyada ciddi oranda paylaşımlarda bulundu. Haliyle de Türkiye'de de merakla beklediğimiz akıllı kumanda Control4 Neo'yu tanıtıyoruz. Çünkü bu arkadaş da çok yeni ve fırından yeni çıkmış ekmek gibi kokuyor desek abartı bir benzetme olmaz. Biz de ilk videomuzu bu yeni çıkan ürünün ilk kutu açılışı ile taçlandıralım dedik. Bana ilk videomuzda bu özel ürünün tanıtımında çok değerli Encore Team ekip arkadaşım Soner Saygın eşlik edecek. Kendisini kısaca tanıtmasını isteyeceğim tabii ki. Ama önce onun takım içindeki yeri ve etkisiyle ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. Kendisi iş geliştirme müdürü. Ama aslında sadece iş değil, her şeyi geliştirme konusunda oldukça yetenekli ve iddialı. Kalite ve dizayn tutkusu onun bu yöndeki algılarını inanılmaz geliştirmiş ve seçiciliğini arttırmış durumda. Yani kısaca bu ekibin ürettiği nerede cool bir iş varsa için arkasında, içinde ya da liderliğinde Soner'i görebilirsiniz. Öncelikle hakkımdaki düşüncelerin için teşekkür ederim. Yaklaşık 12 yıldır akıllı ev otomasyon sistemleri ile ilgili çalışmakta ve tecrübe biriktirmekteyim. Bu sistemlerle tanışmam ilk olarak Control4 merkezi yapı içerisinde çalışmakla oldu. Bir sonraki aşamada ise 7 yıl içinde bulunduğum Encore Team ile birlikte başarılı ve ciddi büyüklükteki projelere imza atarak uygulama sahasında da tecrübe kazanma fırsatı yakaladım. Evet, bence gelelim artık bu akıllı kumandanın kutusunu açmaya. Çünkü gerçekten bu ürünün bende heyecan yarattığını düşünüyorum. Ve merakla sana sözü veriyorum. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Ama bu kumandayı anlatabilmek için mecburen öncelikle kısaca akıllı ev nedir onun üzerinden bir geçmek lazım. Çünkü biz sadece elektronik ve teknoloji meraklarının ilgisini çeken videolar değil, herkesin anlayabileceği ve keyifle izleyebileceği videolar yapmak istiyoruz. Kaldı ki akıllı ev otomasyonu konusu birçok teknoloji severin bile çok merak ettiği ama henüz tam olarak kavrayamadığı bir konu olabilir. Evet Soner'cim, bize hızlıca akıllı ev nedir böyle biraz bahsedebilir misin? Sistemi kısaca tanımlamam gerekirse normalde yaşam alanımızdaki klima, motorlu perde, ışıklar, güvenlik sistemleri, müzik dağıtımı, televizyonları ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız çalışan birer müzikal enstrüman olarak düşünürsek bu enstrümanlarla birlikte
senkronize çalışmaya başladıklarında ve bir şef tarafından yönetildiklerinde ortaya bir orkestra çıkar. Evet. Biz keyifli bir senfoni dinleriz sonuç olarak. İşte bu orkestrayı yöneten şefe akıllı ev otomasyonu sistemi diyebiliriz. Akıllı ev sistemi bunları yönetmekle kalmaz. Bir sürü karmaşık farklı kumandayı devre dışı bırakarak bizim bu sistemlere hükmedebilmemiz için bize çeşitli kontrol noktaları yani arayüzler sunar. Peki bu yeni çıkan akıllı kumanda bu sistemin neresinde duruyor ve ne işe yarıyor sence? Bu evimizin her yanına dağılmış büyük bir sistemin bizim tarafımızdan yönetilmesini sağlayan, elimize alıp kullandığımız önemli bir parça. Herkesin anlaması için eğer bir araba ile benzetirsek, arabanın direksiyonu, kontrol paneli olarak düşünebiliriz. Yani arabanın motoru ve yürüyen aksamı ne kadar iyi olursa olsun, direksiyon rahat olmaz, kontrol paneli şık ve kullanışlı olmazsa o arabanın hak ettiği keyfi tam olarak alamayız. Kesinlikle. Evet. Son bir araya girip Control 4 üreticisinden de bahsetmek gerekiyor. Akıllı ev otomasyonu için ürünler üreten Amerika tabanlı ama oldukça global bir firma. Özellikle son dönemde birçok satın almalar yaparak hızlıca büyüyor ve faaliyet alanını akıllı evden Wi-Fi network ve diğer ev elektriği ürünlerine doğru hızlıca genişletiyor. Bence kurulum ve kullanım süreçlerini çok kolay ve basit hale getirmesi bu başarıda önemli rol oynuyor. Biz Encore Team olarak marka bazlı ya da tek markaya bağımlı çalışmıyoruz ve sonraki videolarımızda başka markalar ve ürünler de göreceksiniz. Ama şu an için en ağırlıklı kullandığımız marka olduğunu ve her detayını da bildiğimiz için keyifli sonuçlar aldığımızı söylemek hiç de yanlış olmaz. Ama bu keyfi de ben sana bırakıyorum. Hemen kabul ediyorum. Bakıyorum hemen. Şimdi ilk etapta tabii ürünün resmi var. Şöyle gösterelim. Ve bir takım işaretler var ürünle ilgili. Burada benim ilk dikkatimi çeken şey 3 tane design ödülü almış bu ürün. Bir tanesi Design Award Winner, diğeri Red Dot Award Winner ve diğeri de German Design Award Winner. Şöyle gösterebiliriz diğer kameramızda. Diğer dikkat çeken önemli bir nokta. Bu kumandayı sisteme yükleyebilmek için evinizdeki Control 4 Smart Home sisteminin controller'larının OS 3 işletim sistemine upgrade edilmiş olması gerekiyor eğer değilse. Bunların ikisi biraz tabii reklamvari sloganlar ama üçüncüsü önemli. Daha uzun kullanım için düşük enerji tüketen bir hardware'e sahip olduğunu söylüyor. Evet, tekrar açmak için sana veriyorum. Şöyle üste geçme bir kılıf. Şöyle çekiyoruz. Kutunun şeyi güzel ama yani ilk dokunuştaki hissiyatı. Biraz sedefimsi, kadifemsi bir dokusu var. Çok güzel yani kutusu bile Evet, ilk kim dokunacak? Buyur. Şöyle alalım. Bu gri renk acaba plastik mi düşüncesi vardı. Hatta ben görsellerini gördüğümüz için tabii daha önce acaba siyah mı gri mi yani griye silver diyorlar. Renk seçeneğini diyorsun değil mi? Evet yani çok merak ediyordum ama siyahını da açacağız. Ama gerçekten bu gümüş renk için bu metalin dokusu bu kadar kaliteli olmasa biraz dediğin gibi plastikimsi bir hava olsaydı gümüş renk bir dezavantaj olurdu diyecektim ama ben şu anda gördüğüm kadarıyla cidden iyi bir metal kullanılmış. Hatta arka tarafında da metal değil. Bu malzemeye ne diyorlar bilmiyorum ama mat kaymayı önleyen bir güzel bir malzeme var diyebiliriz. Evet, güzel bir malzeme. C işareti var. Demek ki Avrupa ülkeleri içerisinde kullanımına uygun standartları yerine getirmiş. Tabii her zamanki gibi dokunmatik ekranın önünde koruyucu bir protective film var. Onu kaldırmak gerekiyor kullanmadan önce. Ben şimdi onu kaldırmaya kıyamayacağım. Evet.
Ne söylersin ilk Elindeyken izlenim? bilmiyorum, fark ettin mi? Ağırlığı oldukça hafif. Teknik bilgilerinden okuduğum kadarıyla 125 gram. İstasyon hariç bir ağırlığı var. Akıllı telefonların ortalamasının ağırlığı bundan çok daha fazla ve sürekli elimizde tutup oynuyoruz. Yani eğer vücut kol kaslarımızın buna göre alıştığı düşünülürse bu kumanda gerçekten hafif gelecektir Oldukça insanlara. hafif ve ince. Şimdi Bence bir kumandada en önemli fonksiyon ya da dokunularak kullanılan bir cihazda en önemli kriter bu tuşa bastığınızı ya basma işlemini gerçekleştirdiğinizi size hissettiren basma dokunuş hissidir. Ben şimdi ilk defa onu denemek istiyorum. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Yani bastığınızı size oldukça yumuşak bir şekilde bir geri tepkime vererek size hissettiriyor. Yani tabii bunu deneyimlemeniz lazım ama ben bunu hissediyorum. Benim algılarıma bu konuda güvenebilirsiniz. Çok net bir şekilde hissediyorum. Peki kumandanın buton sayısı ile ilgili, yani butonlar var ama çok sayıda değil. Ekranın kumandanın ön yüzeyinde kapsadığı alanla ilgili ve butonlarla ilgili düşüncelerin neler? bildiğim birçok teknik detay var tabii tuşların yönettiği. Buna şimdi girmek istemiyorum. Hani kısaca yüzeysel bakıyoruz. Bu ilk bakışta Apple TV'lerin kumandasını biliyorsun. Onu çok andırıyor. Artık bir yuvarlak yönlendirme tuşları, ortada seçme tuşu, en çok kullandığımız kanal arttırma, azaltma ve ses arttırma, Ses azaltma açıp tuşları. kapama, Evet. kanal arttırma ve azaltma. Evet, aynen. Menü tuşu, back tuşu, yön tuşları ve OK'ye basıp seçme tuşumuz var. Hızlıca sesini kapatıp açabilmek için ani gerekliliklerde mute tuşumuz var. Sistemi açıp kapatan bir düğme ve ana ekrana döndürdüğünü düşündüğümüz bir home button var burada. Demek ki bu bunlara birkaç ekran olacak. Evet, yani birçok ekran olacaktır tabii ki bütün akıllı evi buradan yönetebildiğimize göre. Burada tabii eksik olacağını düşünebileceğimiz nümerik tuşlar. Ya özellikle televizyon izlerken kanalları numaralayarak hızlıca geçiş yapabilmesi için nümerik tuşlar olabilirdi ki buna benzeyen başka markaların kumandalarında ben o nümerik tuşları görüyorum. Tabii o dediğin gibi dokunmatik ekranda gelecek muhtemelen. Artık biliyorsun birçok televizyon kumandasında numarik tuşlar televizyona çıkıyor ve Bluetooth. Televizyonlar akıllı hale geldikçe onlarda da nümerik tuşları kaldırdılar. Bir de zaten buraya bu nümerik tuşları yerleştirseydik burada bir tuş kalabalığı olacaktı. Bu kadar sade, şık bir dizayn olmayacaktı bence. Tabii burada samimi teknik görüşümü söylemem gerekirse bu dokunmatik ekranın kullanım kalitesi çok iyi olursa biz bu tuşların burada olmamasının eksikliğini çok fazla aramayacağız. Ama bu dokunmatik ekranın kullanımının gerçekten kolay olması ve dokunmamızı iyi algılıyor olması bu kumandadaki bence en kritik, önemli bakılması gereken şeylerden biri. Evet. Bunu test edeceğiz tabii ki. Kutusunda neler var ona da hızlıca bakalım. Şimdi bu kutu biraz kalın. Bir şeyler daha var, evet. Yani ama bu nereden açılıyor? Şurada bir çekmece galiba. Bir ip var orada, onu çekiyor. Evet, çekmeceliymiş. Wow, bu da güzel bir detay. Bu da güzel bir detay. Sanki bir mücevher kutusu açıyormuşuz gibi bir his oluşmadı değil bende. Şurada bir açalım. Yani şurada kullanılan sünger bile güzel. Evet, güzel. temizleme pedi var. Evet, dokunmatik ekranı tabii ki ellerimizle dokununca parmak izi olacak. Bir kirlenecek. Kablo yönetimi için, kablo toparlamak için daha doğrusu bir yapışkanlı bant, cırt cırt dediğimiz. Ya bu detayı düşünmüş olmaları bile çok güzel bence. Çünkü bu şarj edilmesi için mutlaka bu üniteye bir elektrik vermemiz gerekecek. Bu da bir kablo anlamına geliyor. Bu kabloyu da fazlalığını bir şekilde toparlamak, yani evimizde hep karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Çok bu. ince Yani detaylar düşünülmüş. bu kabloyu kablo toparlayıcıyla toparlamak dağınıklığı engelleyecek. Çünkü böyle güzel şık bir cihazım var. Kablo dağınıklığı olması bunu bozardı gerçekten. Bu arada şarjının kablosunun kalitesi de bence gayet güzel. Bir örgülü bir kılıfı var çünkü. Evet, devam edelim. Kısa
hızlı başlangıç dokümanı var içerisinden çıkan. Onun dışında Şu arkadaş evet asıl bence istasyon. önemli. Biraz ağır bir arkadaş bu. Onu hemen şunu çıkartıp Bu şarj istasyonu bence ve üzerinde tutmasını sağlayan bir şarj istasyonu. Ben şunu çok merak ettim. Bunun mıknatıs özelliği var mı acaba? Evet, hemen takar deniyoruz. mısın? Evet, çekti. Mıknatıs özelliği var. Gördüğünüz gibi. Şöyle Tekrar bir sen de yap deneme istersen. yapacağım. Onu da yap. Tabii o da iyi bir deneme. Bayağı. Evet, şarj istasyonu mıknatıs özelliği Yalnız var. bunu oldukça ağır yapmışlar. Bunu Bence kolayca düşmesin diye. Tabii. Bu kablonun ağırlığını onu bu çekmemesi için. devrilme, masada çarpma gibi. Ona yapay bir ağırlık eklediklerine eminim. Oldukça ağır. Yani kumandanın 125 Bu arada gram şey olduğunu düşünürsek bu yaklaşık 3 katı ağırlığında diyebilirim. 350-400 gramlar mertebelerinde bildiğim kadarıyla. Ona da bakarız özelliklerinin yayınlandığı kitapçıktan. Harika. Ama onun ağır olması bir dezavantaj değil bence. Çünkü elimizde taşımayacağız zaten. Onu evimizde bir sehpanın üzerine koyacağız. Şık bir şekilde duracak. Aynen harika. Şöyle koymak istiyorum. Tabii bütün elektronik cihazlar için en önemli detaya geldik. Güç kaynağı. Tabii elektronik cihazları mümkün olunca kendi orijinal güç kaynağıyla ve kablosuyla, ara şarj kablosuyla kullanmak önemli. Ama burada tabii görüyoruz ki bu güç kaynağı Amerikan prize göre bir güç kaynağı. Şimdi biz bunu Türkiye'de kullanan ya da Avrupa'da ya da dünyanın diğer farklı tip priz kullanan yerlerinde kullanan kullanıcılar ne yapacaklar? Araya çevirici mi koymak zorunda kalacağız Şurada acaba? bir kutu var, hemen çıkartalım. Evet, son kalan bir kutumuz var. Bu kutudaki hakkımızı güç kaynağı adaptörleri tarafında kullanmak istiyoruz derken evet gerçekten de içinden Avrupa tipi var. fişlerin ucunu değiştirebileceğimiz bir, sanırım her ülkeye göre Var. Evet, Avrupa tipi. olan bir Amerikan set tipi çıktı. var. Biz İngiliz Türkiye'de tipi kullanılan var. fiş tipini takıyoruz ve artık bizim Türkiye'de kullanıma hazır bir güç kaynağımız oluyor. Evet, başka bir parça kalmadı sanırım Soner. Başka yok, evet. Siyahını açalım mı, ne dersin? Evet, onu sana veriyorum. Şimdi kutuyu açtık ve ürünü gördük, inceledik. İnternetteki teknik incelemelerle ve bizim kanalımızda da yayınlanan tanıtım videosu ile birlikte elimize alıp fiziksel olarak da inceledikten sonra görüşlerin neler olur? Her şeyden önce çok şık, hafif, dokunmatik ekran, tuşları, harika bir kombinasyonu var. Teknik olarak ise Wi-Fi ağına bağlanabiliyor olması çok önemli. Pil barındırmayıp şarj istasyonu ile şarj olabilmesi de ciddi bir avantaj. Kumanda pili derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsun. Evet, yani ben de kendi evimde bizzat kendim kullanırken de biliyorum çok çabuk biten piller ve sürekli pil tedarik etme gerekliliği sevdiğimiz gülün katlandığımız dikeni gibi. Bence şarj olması ve aynı zamanda şarj eden ünitenin de kullanılmadığında üzerine takılan istasyon özelliği olması evde sürekli kaybolan kumanda arama sıkıntısını da çözecek gibi görünüyor. Bu dediğim basit gibi görünse de önemli bir fayda olabilir. Gerçi önceki model için de daha sonradan bir şarj istasyonu üretildi ama bu üründeki şarj istasyonu bence hem çok daha şık hem çok daha kullanışlı, dik olması güzel bir görünüş sağlıyor. Kullanıp yaşayalım ve görelim bence. Evet, kullanalım ve görelim. Ürünün çalışır haldeki işleyişi, ekranda ne butonlar çıkıyor ve kullanımı nasıl kısmını bir sonraki videomuzda ele almayı düşünüyoruz. Tabii bu kumandayı kullanırken giriş seviyesinde de olsa akıllı ev otomasyonu nedir, ne iş yapar, kendi demo odamızdaki sistemi kullanarak özetle değiniyor olacağız. Çünkü videolarımızı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyoruz. Evet, ilk videomuzun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bizim için en önemli motivasyon kaynağı sizin ilginiz olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.